Bu videomuzda Osmanlı padişahlarının hayatlarını kısaca anlatacağız. İyi seyirler. 1. Osman Gazi 1299-1324 Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Kayı Boyunun Beyi Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Genç yaşta cesareti ve liderliğiyle ön plana çıktı. 1281'de babasının ölümünün ardından beyliğin başına geçti. Bizans tekfurlarıyla sürekli mücadele etti ve Bilecik, İnegöl, Yenişehir gibi bölgeleri aldı. 1999'da bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Beyliğini kurdu. İznik'i kuşatarak Bizans'a büyük darbe vurdu. İslamiyet'i yaymak ve gaza anlayışıyla hareket etmek Osmanlı'nın temel siyasetini belirledi. 1324'te vefat etti, Söğüt'e defnedildi. Yerine oğlu Orhan geçti. 2. Orhan Gazi 1281'de doğan Orhan Gazi, Osman Gazi'nin oğludur. Babasının ölümünden sonra tahta geçti. Bursa'yı fethederek Osmanlı'ya başkent yaptı. İznik ve İzmit'in alınmasıyla Bizans Anadolu'daki gücünü büyük ölçüde kaybetti. Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu olan Yaya ve Müsellemleri kurdu. İlk Osmanlı medresesi İznik'te açıldı. Bizans'taki iç karışıklıklardan faydalanarak Bizanslı bir prensesle evlendi. Bu evlilik Osmanlı'nın Bizans üzerindeki nüfuzunu artırdı. 1353'te Gelibolu'nun alınmasıyla Osmanlı Rumeli'ye geçti. 1362'de ise vefat etti. 1. Murat Hüdavendigar Orhan Gazi'nin oğlu 1. Murat 1326'da doğdu. 1362'de tahta çıktı. Edirne'yi fethederek başkent yaptı. Sırp Sındığı, Çirmen ve Ploşnik savaşlarında büyük zaferler kazandı. Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini genişletti. Yeniçeri Ocağı'nı kurdu, tımar sistemini oturttu. 1389'daki 1. Kosova Savaşı'nda Osmanlı büyük bir zafer kazandı. Ancak savaşın sonunda bir Sırp asker tarafından hançerlenerek şehit edildi. Bursa'ya gömüldü. Yıldırım Bayezid 1360'da doğan Bayezid, 1. Murad'ın oğludur. Cesareti sebebiyle Yıldırım lakabıyla anıldı. 1389'da babasının ölümünden sonra tahta geçti. Anadolu'da beylikleri Osmanlı'ya bağlayarak Türk siyasi birliğini kurmaya çalıştı. 1396'da Nibolu Savaşı'nda Haçlı ordusunu ağır yenilgiye uğrattı. İstanbul'u kuşattı. Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Ancak 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'a yenildi ve esir düştü. 1403'te ise esaret altında öldü. 1. Mehmet Çelebi, Yıldırım Bayezid'in oğludur. 1389'da doğdu. Ankara Savaşı'ndan sonra başlayan Fetret devrinde kardeşleriyle taht mücadelesi verdi. 1413'te tahtı ele geçirerek Osmanlı Birliği'ni yeniden sağladı. Devletin ikinci kurucusu kabul edilir. Anadolu'da isyanları bastırdı. Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini yeniden kurdu. 1421'de Edirne'de öldü. Bursa'da Yeşil Türbe'ye defnedildi. 2. Murad Çelebi Mehmed'in oğlu 2. Murad 1404'te doğdu. Tahta çıktığında Anadolu'da ve Balkanlarda büyük sorunlarla karşılaştı. Düzmece Mustafa isyanını bastırdı. 1444 Varna ve 1448 2. Kosova Savaşları'nda Haçlılara karşı zafer kazandı. 1444'te oğluna tahtı bıraksa da Varna Seferi üzerine yeniden tahta çıktı. 1451'de Edirne'de öldü, Bursa'ya gömüldü. 2. Mehmed, Fatih Sultan Mehmed, 1432'de Edirne'de doğdu. 2. Murad'ın oğludur. 1453'te İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapattı, Yeni Çağ'ı açtı. Fatih unvanını aldı. Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirdi. Eflak, Bosna, Mora, Trabzon, Kırım ve Otlukbeli zaferleriyle Osmanlı'yı büyük bir imparatorluk yaptı. Kanun koyucu yönüyle dikkat çekti. İlim ve sanata önem verdi. 1481'de Gebze'de sefere çıkarken öldü. 2. Bayezid 1447'de doğdu. Fatih'in oğludur.
daha barışçıl bir siyaset izlediği için Bayezid-i Veli diye anıldı. Cem Sultan meselesiyle uğraştı. Osmanlı topraklarını korudu, ekonomik refahı artırdı. Ancak oğlu Selim'in baskısıyla 1512'de tahtı bıraktı. Aynı yıl Dimetoka'da öldü. İkinci Selim, Yavuz Sultan Selim, 1470'te doğdu. Sert ve disiplinli bir hükümdardı. 1514 Çaldıran Savaşı'nda Safevileri yendi. 1517'de Mısır Seferi sonucunda Memlükleri ortadan kaldırdı. Kutsal emanetleri İstanbul'a getirdi. Halifelik Osmanlı'ya geçti. Osmanlı'yı bir dünya devleti yaptı. 1520'de vefat etti. 1. Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman, 1494'te doğdu. Osmanlı'nın en uzun süre tahtta kalan padişahıdır. 46 yıl. Mohaç Meydan Muharebesi, Belgrad, Rodos, Budin fetihleri, Preveze Deniz Zaferi ve Viyana kuşatmasıyla Osmanlı'yı zirveye taşıdı. Kanuni unvanını kanunları derleyip düzenlemesi sebebiyle aldı. Sanata ve edebiyata büyük önem verdi. 1566'da Zigetvar Seferi sırasında öldü. İkinci Selim, Kanuni'nin oğlu olan 2. Selim, 1524'te İstanbul'da doğdu. Babasının ölümünden sonra 1566'da tahta çıktı. Sarı Selim ve bazen de içkiye düşkünlüğünden dolayı Sarhoş Selim diye anılmıştır. Daha çok devlet işlerini sadrazamlarına bıraktı. Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa sayesinde Osmanlı Devleti düzenini korudu. 1571'de Kıbrıs fethedildi. Bu büyük bir başarıydı. Ancak aynı yıl İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanması Haçlılara karşı ağır bir yenilgi aldı. Yine de donanma kısa sürede yeniden inşa edildi. 1574'te Hamam'da kaza sonucu öldü. 3. Murad, 1546'da doğdu. 2. Selim'in oğludur. Tahta çıktığında kardeşlerini öldürttü ve bu gelenek Osmanlı'da kardeş katli adıyla yerleşti. Sarayda kadınların etkisi arttı. Özellikle Valide Sultan ve harem ağaları yönetimde söz sahibi oldu. Osmanlı-Safevi savaşları başladı. Osmanlı ordusu zaferler kazansa da devletin iç düzeni bozulmaya başladı. Osmanlı'da ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. 1595'te öldü. 3. Mehmet, 1566'da doğdu. 3. Murad'ın oğludur. Tahta çıktığında 19 kardeşini boğdurarak Osmanlı tarihinin en büyük kardeş katlini gerçekleştirdi. 1596'daki Haçova Meydan Muharebesi'nde Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı. Ancak sürekli içki ve eğlenceye düşkünlüğüyle bilindi. Saray entrikaları ve Celali isyanları onun döneminde arttı. 1603'te öldü. 1. Ahmet, 1590'da doğdu. 3. Mehmet'in oğludur. Osmanlı tahtına genç yaşta geçti. Önemli icraatlarından biri, kardeş katli geleneğini kaldırıp yerine kafes sistemini getirmesidir. Yani şehzadeler öldürülmek yerine sarayda gözetim altında tutuldu. Sanata düşkündü ve Bahti mahlasıyla şiirler yazdı. En önemli eseri İstanbul'daki Sultanahmet Camii'dir. 1617'de genç yaşta öldü. 1. Mustafa, 1591'de doğdu. 1. Ahmet'in kardeşidir. Akli dengesi yerinde olmadığı için devlet işlerini yönetmekte yetersizdi. Tahta 2 kez çıktı ama her seferinde indirildi. Osmanlı tarihinin en sorunlu padişahlarından biri kabul edilir. 1639'da öldü. 2. Osman, Genç Osman, 1604'te doğdu. 1. Ahmet'in oğludur. Reformcu ve ileri görüşlüydü. Yeniçerilerin disiplinini sağlamak için ıslahat yapmak istedi. Hatta hacca gitme bahanesiyle yeni bir ordu kurmayı planladı. Ancak bu durum Yeniçerilerin tepkisini çekti. 1622'de isyan eden Yeniçeriler tarafından Yedikule zindanlarında boğularak öldürüldü. Bu Osmanlı tarihindeki ilk padişah katlidir. 4. Murad, 1612'de doğdu. Genç yaşta tahta çıktı. Sert ve disiplinli bir padişahtı. İçki ve tütünü yasakladı. Kurallara uymayanları idam ettirdi.
1638'deki Bağdat Seferi ile Osmanlı-Safevi arasında Kasr-ı Şirin Antlaşması yapıldı. Osmanlı-İran sınırı büyük ölçüde belirlendi. Fiziksel olarak çok güçlüydü. Ok ve kılıç kullanmadaki ustalığıyla tanındı. 1640'da 28 yaşında öldü. Sultan İbrahim 1615'te doğdu. 4. Murad'ın kardeşidir. Çocukluğunu kafeste geçirdiği için ruhsal sorunlar yaşadı. Halk arasında Deli İbrahim diye anıldı. Sarayda israf arttı. Devlet işleri bozuldu. Haremdeki kadınların etkisi büyüktü. 1648'de devlet ileri gelenleri tarafından tahttan indirildi ve boğdurularak öldürüldü. 4. Mehmet 1642'de doğdu. Tahta çıktığında sadece 7 yaşındaydı. Bu yüzden devlet yönetimi Köprülü ailesinden sadrazamlara kaldı. Bu dönem Köprülüler devri olarak bilinir. Osmanlı tekrar güçlendi, birçok sefer kazanıldı. Ancak 1683'teki 2. Viyana kuşatması başarısız oldu ve Osmanlı Avrupa karşısında geri çekilmeye başladı. 4. Mehmet avcılığa düşkünlüğünden dolayı Avcı Mehmet olarak bilindi. 1687'de tahttan indirildi. 2. Süleyman 1642'de doğdu. 4. Murad'ın oğludur. Uzun süre kafeste yaşamıştı. Bu yüzden sağlık sorunları vardı. Tahta geçtiğinde devlet zor bir dönemden geçiyordu. Avusturya ile savaşlar sürdü. Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa sayesinde ordu toparlandı. 1691'de Edirne'de öldü. 2. Ahmet 1643'te doğdu. 2. Süleyman'ın kardeşidir. Tahta geçtiğinde Osmanlı, Avusturya ve Lehistan karşısında savaş halindeydi. Bu dönemde ekonomik sıkıntılar arttı. Yeniçeriler ve askerler arasında huzursuzluk vardı. Sadrazam Çalık Ali Paşa ve ardından damat İbrahim Paşa ile yönetim yürütüldü. 1695'te Edirne'de öldü. 2. Mustafa 1664'te doğdu. 2. Ahmet'in kardeşidir. Tahta geçtiğinde Osmanlı büyük toprak kayıpları yaşamıştı. 1699 Karlofça Antlaşması'yla ilk büyük toprak kaybı gerçekleşti. İç huzursuzluklar ve isyanlar arttı. Sultan özellikle saray yaşamına önem verdi. 1703'te tahttan indirildi ve öldü. 3. Ahmet 1673'te doğdu. 2. Mustafa'nın kardeşidir. Tahta çıktığında devlet büyük bir durgunluk içindeydi. 1718 Pasarofça Antlaşması'yla Avusturya ve Venedik ile barış sağlandı. Lale Devri denilen sanat, kültür ve batı etkisinin yoğunlaştığı dönemin padişahıdır. Patrona Halil İsyanı sonrası 1730'da tahttan indirildi. Ömrünün sonunu sakin geçirdi. 1. Mahmud 1696'da doğdu. 3. Ahmet'in oğludur. Patrona Halil İsyanı sonrası devletin toparlanması için reformlar yaptı. Askeri alanda yeni düzenlemeler getirildi. Avrupa ile ilişkiler geliştirildi. 1754'te İstanbul'da öldü. 3. Osman 1717'de doğdu. 1. Mahmud'un oğludur. Tahta çıktığında kısa süreli hükümdarlık yaptı. Kendi döneminde önemli reform ya da savaş yaşanmadı. 1757'de öldü. 3. Mustafa 1717'de doğdu. 3. Osman'ın kardeşidir. Tahta çıktığında reform denemeleri yaptı. Rusya ve Avusturya ile savaşlar devam etti. 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Osmanlı önemli toprak kayıpları yaşadı. Aynı yıl İstanbul'da öldü. 1. Abdülhamit 1725'te doğdu. 3. Mustafa'nın oğludur. Saltanatı boyunca ekonomik ve askeri reformlar yapmaya çalıştı. Osmanlı-Rus savaşları devam etti. 1789'da vefat etti. 3. Selim 1761'de doğdu. 1. Abdülhamid'in oğludur. Nizam-ı Cedid adıyla modern bir ordu kurarak reformlara girişti. Eğitim ve mali alanda değişiklikler yaptı. Ancak eski Yeniçeri ve saray çevresi isyan etti. Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirildi. 1808'de idam edildi. 4. Mustafa
1679'da doğdu. Tahta geçtiğinde kısa süreli hükümdarlık yaptı. Kabakçı Mustafa isyanı sonucu tahttan indirildi. Daha sonra sürgünde yaşamını sürdürdü ve 1808'de öldü. II. Mahmud 1785'te doğdu. Osmanlı'da büyük reformları başlatan padişahtır. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak modern bir ordu kurdu. Eğitimde Batı etkisi artmaya başladı. Tanzimat öncesi modernleşme adımlarını attı. 1839'da öldü. Yerine oğlu Abdülmecit geçti. Abdülmecit 1823'te doğdu. II. Mahmud'un oğludur. Tanzimat Fermanı'nı ilan ederek Osmanlı'da modernleşmeyi başlattı. Hukuk, eğitim ve idari alanda reformlar yaptı. 1853-1856 Kırım Savaşı döneminde ülkeyi yönetti. 1861'de vefat etti. Abdülaziz 1830'da doğdu. Abdülmecid'in kardeşidir. Osmanlı donanmasını güçlendirdi. Avrupa seyahatine çıkan ilk padişah oldu. Ekonomik sıkıntılar ve isyanlar nedeniyle 1876'da tahttan indirildi ve kısa süre sonra öldü. 5. Murat 1840'ta doğdu. Abdülaziz'in oğludur. Sadece 93 gün tahtta kaldı. Sağlık sorunları nedeniyle tahttan indirildi ve sürgüne gönderildi. 1904'te öldü. II. Abdülhamit 1842'de doğdu. Osmanlı'nın en uzun süre tahta kalan ikinci padişahıdır. İstibdat dönemi olarak bilinen baskıcı bir yönetim sürdü. Meclisi kapattı, sansür uyguladı. Ancak eğitim, demiryolu, posta ve haberleşme alanında büyük ilerlemeler sağladı. 1909'da tahttan indirildi ve Selanik'e sürüldü. 1918'de öldü. 5. Mehmet 1861'de doğdu. II. Abdülhamit'in kardeşidir. 31 Mart vakasından sonra tahta geçti. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı padişahıydı. Savaşta büyük toprak kayıpları yaşandı. Ülke zor günler geçirdi. 1918'de İstanbul'da öldü. 6. Mehmet Vahdettin 1861'de doğdu. Son Osmanlı padişahıdır. 1. Dünya Savaşı sonrası İstanbul işgal altındayken tahta geçti. Saltanat kaldırılana kadar hüküm sürdü. 1922'de Osmanlı saltanatı sona erdi. 1926'da Sanremo'da öldü. Videomuzun devamında ise Türkiye'nin cumhurbaşkanlarının hayatlarını kısaca anlatacağız. 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Küçük yaşta babasını kaybetti. Askeri eğitim aldı. Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Çanakkale Savaşı'ndaki başarılarıyla ün kazandı. Mondros Mütarekesi sonrası 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Erzurum ve Sivas kongreleriyle halkı örgütledi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz zaferlerinden sonra bağımsızlığı sağladı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Oy birliğiyle ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Önemli icraatları, saltanat ve hilafeti kaldırdı. Hukuk devrimini başlattı. Medeni kanun kabul edildi. Harf devrimiyle Latin alfabesi kabul edildi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Eğitim ve kültür alanında büyük reformlar yaptı. Üniversite reformu gerçekleşti. Ekonomi alanında sanayi hamleleri başlatıldı. Kişiliği ve yönetim tarzı, kararlı, ileri görüşlü, modernleşmeci bir liderdi. Demokratik değerleri savundu, halkın iradesini ön plana çıkardı, sanata, bilime ve kültüre önem verdi. 10 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Naaşı 1953'te Anıtkabir'e taşındı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve modernleşmenin simgesi olarak görülmektedir. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1884'te İzmir'de doğdu. Babası Hacı Reşit Bey, annesi Cevriye Hanım'dır. Askeri eğitim aldı, topçu subayı oldu.
Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynadı. İnönü Savaşları'ndaki zaferlerinden dolayı Milli Şef unvanını aldı. Lozan Anlaşması'nı imzalayan heyetin başkanıydı. Atatürk'ün ölümünden sonra 11 Kasım 1938'de Cumhurbaşkanı seçildi. Önemli icraatları: İkinci Dünya Savaşı boyunca Türkiye'yi tarafsız tutarak ülkenin savaşa girmesini engelledi. Köy enstitülerini kurarak eğitim alanında köklü değişiklikler yaptı. 1946'da çok partili hayata geçişi sağladı. 1950 seçimlerinde iktidarı Demokrat Parti'ye devretti. Soğukkanlı, kararlı ve disiplinli bir devlet adamıydı. Savaş yıllarındaki zor ekonomik ve siyasi koşullara rağmen ülkeyi ayakta tuttu. Dış politikada dengeci bir tutum izledi. 25 Aralık 1973'te Ankara'da vefat etti. Anıtkabir'de Atatürk'ün karşısındaki mezarına defnedildi. Türkiye'de çok partili hayata geçişin mimarı olarak tarihe geçti. 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğdu. Babası Abdullah Fehmi Efendi, annesi Emine Hanım'dır. Genç yaşta memuriyet hayatına atıldı. Ardından siyasete yöneldi. Atatürk döneminde iktisat vekilliği yaptı. 1937'de kısa süre başbakanlık görevinde bulundu. 1946'da Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti iktidara geldi. Adnan Menderes başbakan oldu. Celal Bayar ise Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. Önemli icraatları: çok partili dönemde ilk kez halkın oylarıyla iktidar değişimini sağladı. Demokrat Parti döneminde tarım ve sanayide büyük atılımlar yapıldı. 1950-1960 arasında Türkiye NATO'ya üye oldu. Ancak 1950'li yılların sonlarına doğru muhalefete baskılar, basın özgürlüğü kısıtlamaları ve ekonomik krizler yaşandı. Uzlaştırıcı bir liderdi, ancak son döneminde Demokrat Parti'nin otoriterleşmesine göz yumduğu eleştirileri vardır. 27 Mayıs 1960 darbesiyle görevden alındı. Yassıada yargılamalarında idama mahkum edildi fakat cezası müebbet hapse çevrildi. 1966'da sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. 22 Ağustos 1986'da İstanbul'da vefat etti. 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 1895'te Erzurum'da doğdu. Asker bir ailenin çocuğuydu. Harp okulunu bitirdi. Ordu içinde yükseldi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi'nin başına geçti. Geçiş döneminde başbakanlık ve devlet başkanlığı yaptı. 1961'de kabul edilen yeni anayasa sonrası yapılan seçimlerden sonra 4. Cumhurbaşkanı seçildi. Önemli icraatları: 1961 Anayasasıyla Türkiye'nin en özgürlükçü anayasal düzeni kuruldu. Sosyal haklar, sendikalaşma ve üniversite özerkliği tanındı. 1963'te Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Ankara Anlaşması'nı imzaladı. 1964'te Kıbrıs'ta yaşanan olaylar üzerine Johnson Mektubu krizi yaşandı. Milliyetçi, disiplinli ve uzlaştırıcı bir tavrı vardı. Ordu kökenli olmasına rağmen demokrasiyi yeniden kurmaya çalıştı. 1966'da sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrıldı. 14 Eylül 1966'da Ankara'da vefat etti. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 1899'da Trabzon'da doğdu. Asker bir aileden geliyordu. Harp okulunu bitirdi, Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli görevlerde bulundu. Genelkurmay Başkanı iken 1966'da emekliye ayrılarak 5. Cumhurbaşkanı seçildi. Önemli icraatları: 1968 öğrenci hareketleri ve toplumsal olaylar onun döneminde başladı. 1971'de 12 Mart muhtırası verildi. Hükümet istifa etti ve ordu denetiminde yeni bir kabine kuruldu. Türkiye'de siyasi kutuplaşma ve sağ-sol çatışmaları arttı. Disiplinli ve asker kökenli bir liderdi. Demokratik mekanizmalara bağlı kalmaya çalışsa da ordunun baskısı altında kaldı. 12 Mayıs 1982'de İstanbul'da vefat etti. 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 1903'te İstanbul'da doğdu. Asker kökenliydi. Deniz subayı olarak yetişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaptı.
Emekli olduktan sonra Cumhuriyet Senatosu'na kontenjan senatörü olarak atandı. 1973'te meclisteki uzun tartışmalar sonucu uzlaşı adayı olarak 6. Cumhurbaşkanı seçildi. Önemli icraatları: 1970'li yıllarda Türkiye'de büyük siyasi krizler ve ekonomik zorluklar yaşandı. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı onun döneminde gerçekleşti. Ancak hükümetler sık sık değişti, istikrarsızlık arttı. Soğukkanlı, uzlaştırıcı ve tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak bilinir. 12 Ekim 1987'de İstanbul'da vefat etti. 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 1917'de Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğdu. Babası Hayrullah Evren'dir. Askeri eğitim aldı, topçu subayı oldu. 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak askeri darbe yaptı. Parlamento feshedildi, siyasi partiler kapatıldı. 1982 Anayasası referandumla kabul edildi. Bu anayasayla Evren 7. Cumhurbaşkanı oldu. Önemli icraatları: 1982 Anayasasıyla yürütmenin yetkileri artırıldı. Siyasi özgürlükler kısıtlandı. Siyasi partilere uzun süre yasak getirildi. Darbe sonrası ekonomik istikrar için Turgut Özal'ın ekonomi programı uygulandı. Otoriter bir liderdi. Devlet otoritesini güçlendirmeye çalıştı. Fakat demokrasiye büyük darbe vurduğu için eleştirildi. 9 Mayıs 2015'te Ankara'da vefat etti. Ölümünden sonra kamuoyunda 12 Eylül darbesi nedeniyle çok tartışıldı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1927'de Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı memur Mehmet Sıddık Bey, annesi Hafize Hanım'dır. Elektrik mühendisliği eğitimi aldı. 1980'li yılların başında ekonomi politikalarını yöneten isim oldu. Anavatan Partisi'ni kurdu ve 1983 seçimlerini kazandı. Başbakanlık yaptıktan sonra 1989'da mecliste yapılan seçimle 8. Cumhurbaşkanı seçildi. Önemli icraatları: ekonomi alanında serbest piyasa politikalarını geliştirdi. Türkiye'yi dünyaya açan lider olarak bilindi. 1991 Körfez Savaşı'nda Türkiye'nin rolünü artırmak istedi. Cumhurbaşkanlığında aktif politika izledi, yetkilerini sonuna kadar kullandı. Dinamik, yenilikçi ve vizyoner bir liderdi. Batı ile entegrasyonu ve modernleşmeyi savundu. 17 Nisan 1993'te Ankara'da ani bir şekilde vefat etti. Ölümü uzun süre tartışma konusu oldu. Türkiye'yi ekonomide ve siyasette dönüştüren lider olarak tarihe geçti. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1924'te Isparta'nın İslamköy'ünde doğdu. Babası Hacı Yahya Efendi, annesi Nazmiye Hanım'dır. İnşaat mühendisliği eğitimi aldı. 1960'lı yıllardan itibaren uzun süre siyaset sahnesinde yer aldı. Adalet Partisi ve ardından Doğru Yol Partisi lideri oldu. 7 kez başbakanlık yaptı. Turgut Özal'ın ölümünden sonra 1993'te mecliste yapılan oylamada 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Önemli icraatları: 1990'lı yıllarda koalisyon hükümetleri döneminde denge unsuru oldu. 1997'deki 28 Şubat sürecinde ordu ile hükümet arasında kritik rol oynadı. Demokrasi ve laiklik vurgusu yaptı. Pragmatik, esnek ve halkla ilişkileri güçlü bir siyasetçiydi. Baba lakabıyla anıldı. 17 Haziran 2015'te Ankara'da vefat etti. Türk siyasetinde yarım asırdan fazla süre etkin rol oynayan isim olarak tarihe geçti. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 1941'de Afyonkarahisar'da doğdu. Babası Tevfik Sezer, annesi Hatice Hanım'dır. Hukuk eğitimi aldı, yargıçlık yaptı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2000 yılında siyasi partilerin uzlaşısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada 10. Cumhurbaşkanı seçildi. Önemli icraatları, tarafsızlığı ve hukukçu kimliğiyle öne çıktı. 2001 ekonomik krizinde hükümet ile sert çatışmalar yaşadı. Cumhurbaşkanlığı boyunca laiklik ve hukuk devleti vurgusu yaptı. Soğukkanlı, disiplinli ve ilkeli bir liderdi. Siyasi tartışmalardan uzak durmaya özen gösterdi. 2025 itibarıyla hayattadır. Cumhuriyet tarihinin en tarafsız ve hukukçu kökenli cumhurbaşkanlarından biri olarak anılmaktadır.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 1950'de Kayseri'de doğdu. Babası İbrahim Gül, annesi Adviye Hanım'dır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim gördü. Ardından İngiltere'de yüksek lisans yaptı. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yaptı. 2002'de kısa bir süre başbakanlık yaptı. Ardından Dışişleri Bakanı oldu. 2007'de yaşanan 367 krizi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Önemli icraatları: İlk kez halkın geniş kesimlerinin itirazlarına rağmen türbanlı bir First Lady, Hayrünnisa Gül, Çankaya Köşkü'ne çıktı. Bu dönemde laiklik tartışmaları arttı. Avrupa Birliği üyeliği için müzakereler devam etti. 2008 küresel ekonomik krizi Türkiye'yi sınırlı da olsa etkiledi. 2013 Gezi Parkı protestoları sırasında uzlaştırıcı bir tavır sergiledi. Daha sakin, uzlaşmacı ve diplomatik bir kişiliğe sahipti. Cumhurbaşkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'a kıyasla daha yumuşak bir üslup benimsedi. 2025 itibarıyla hayattadır. Cumhurbaşkanlığı sonrası aktif siyasete dönmedi. Ancak zaman zaman siyasi değerlendirmelerde bulundu. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1954'te İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Babası Ahmet Erdoğan, annesi Tenzile Hanım'dır. İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesini bitirdi. Milli Selamet Partisi'nde gençlik kollarında siyasete başladı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. 2003-2014 yılları arasında başbakanlık yaptı. 2014'te halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yürütmenin tek başı haline geldi. Önemli icraatları: ekonomi alanında ilk yıllarda yüksek büyüme oranları yakalandı. Fakat son yıllarda ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve işsizlik öne çıktı. 2016'da yaşanan darbe girişimi sonrası olağanüstü hal ilan edildi. Devlet yapısında büyük değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başbakanlık kaldırıldı. Türkiye dış politikada Suriye İç Savaşı, Doğu Akdeniz krizi, Rusya ve AB-Silo ile ilişkiler gibi kritik süreçlerden geçti. Savunma sanayinde yerli projeler, SİHA, İHA, TCG Anadolu ve benzeri geliştirildi. Karizmatik, güçlü hitabeti olan ve kitleleri etkileyen bir liderdir. Destekçileri tarafından kararlı, cesur ve halkçı görülürken, muhaliflerince otoriterleşmekle eleştirilir. 2025 itibarıyla hayattadır ve görevine devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı süresi Türk siyasetinde en uzun süre iktidarda kalan liderlerden biri olmasını sağlamıştır. Videomuzun devamında Türkiye'nin girdiği önemli savaşlardan bahsedeceğiz. Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesidir ve bu nedenle tarihimizin en kritik dönemi olarak öne çıkar. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı İmparatorluğu, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'yla fiilen savaşın dışında kalmış, ancak bu antlaşma Anadolu'yu işgallere açık hale getirmiştir. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkını kullanarak ülkeyi bölmeye başlamıştır. İngilizler Musul ve İstanbul'u, Fransızlar Adana ve Güneydoğu'yu, İtalyanlar ise Güneybatı Anadolu'yu işgal etmiştir. Ancak bu işgallerin en kritik olanı 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'e çıkmasıdır. Bu olay ulusal direnişin fitilini ateşlemiştir. Mustafa Kemal Paşa işgallere kayıtsız kalınamayacağını düşünerek 19 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun'a çıkarak milli mücadelenin örgütlenmesini başlatmıştır. Dağınık haldeki bölgesel direniş cemiyetleri olan Kuvayi Milliye, Erzurum ve Sivas kongreleriyle birleştirilmiş, manda ve himaye kabul edilemez ilkesi ilan edilerek tam bağımsızlık hedefi kesinleştirilmiştir.
Temsil heyeti ve Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal iradenin temsilcisi olarak sürecin merkezine yerleşmiştir. Doğu cephesinde Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusu, Ermenistan'a karşı düzenli ordunun ilk başarısını elde etmiş ve Gümrü Antlaşması'yla Doğu sınırlarımız büyük ölçüde güvence altına alınmıştır. Bu başarı, Batı cephesine asker kaydırılmasını da mümkün kılmıştır. Güney cephesinde ise halkın kendi imkanlarıyla yürüttüğü direniş öne çıkmıştır. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahin Bey ve Urfa'daki savunmalar sayesinde Fransızlar bölgeden çekilmiş ve Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Batı cephesi ise savaşın en uzun, kanlı ve belirleyici aşamasıdır. İtilaf devletlerinin desteğini alan Yunan ordusu karşısında Türk ordusu önce 1. ve 2. İnönü zaferlerini kazanmış, halkın orduya olan güvenini pekiştirmiştir. Ancak Temmuz 1921'de Kütahya-Eskişehir'de yaşanan bozgun, Türk ordusunun ağır kayıplar vermesine yol açmış ve geri çekilmek zorunda kalınmıştır. Bu dönemde mecliste büyük bir moral bozukluğu yaşanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekerek hem zaman kazanmış hem de düzenli bir savunma hattı oluşturmuştur. Meclisten aldığı başkomutanlık yetkisiyle tarihe geçen emri vermiştir. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. 22 gün, 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmış ve Yunan ordusu savunma pozisyonuna geçmiştir. Bir yıl süren hazırlıkların ardından 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz başlamıştır. Afyon Kocatepe'den başlayan taarruzla Yunan mevzileri yarılmış ve 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle Yunan ordusunun ana gücü tamamen imha edilmiş veya esir alınmıştır. Mustafa Kemal Paşa ordularına "İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini vererek taarruzu yönlendirmiş ve 9 Eylül 1922'de Türk ordusu İzmir'e girerek işgali sona erdirmiştir. Savaş, Mudanya Ateşkesi ve ardından 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'yla resmen sona ermiş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Böylece bir millet tarih sahnesinde yeniden doğmuştur. Kore Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışındaki ilk büyük askeri katılımıdır ve Soğuk Savaş'ın sıcak çatışma alanı olarak öne çıkan Kore'de gerçekleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet tehdidi altındaki Türkiye, Batı güvenlik sisteminin, özellikle NATO'nun bir parçası olmayı hayati görüyordu. Kuzey Kore'nin 38. enlemi aşarak Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, üye ülkeleri Güney Kore'ye yardım etmeye çağırdı. Türkiye, NATO'ya giriş umuduyla bu çağrıya çok hızlı yanıt verdi. General Tahsin Yazıcı komutasındaki Türk Tugayı, namı diğer Şimal Yıldızı, Kore'ye gönderildi. Kasım 1950'deki Kunuri Muharebesi, Türk askerinin destan yazdığı asıl yerdir. Çin Halk Gönüllü Ordusu'nun beklenmedik müdahalesi BM cephesini yarmış ve Amerikan 8. Ordusunu kuşatma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştı. Türk Tugayı, Kunuri'de kendini adeta feda edercesine çarpışarak Çin ilerleyişini bir süre durdurdu ve BM kuvvetlerinin güvenli bir şekilde geri çekilmesine olanak tanıyan bir arka muhafız görevi üstlendi. Tugay ağır kayıplar vermesine rağmen bu direniş, Batı kamuoyunda büyük takdir topladı. Türk askerinin cesareti ve savaşma azmi Türkiye'nin Batı nezdindeki itibarını artırdı. Türk Tugayı birçok çatışmada üstün başarı gösterdi ve yaklaşık 900 şehit verdi. Kore'deki fedakarlık ve başarı Türkiye'nin Batı blokuna olan bağlılığını kanıtladı ve 1952 yılında NATO'ya kabul edilmesinde en önemli etkenlerden biri oldu. Kıbrıs Barış Harekatı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliği ve Kıbrıs Türklerinin can güvenliği için doğrudan müdahale ettiği en önemli operasyonlardan biridir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1960'da Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğüne dayanıyordu. Türkiye, adadaki Türk toplumunun haklarını koruma ve adanın Yunanistan'a bağlanmasını, yani Enosis'i engelleme hakkına sahipti. Ancak 60'lı yıllar boyunca Rum milliyetçileri OOK'a Türk toplumuna karşı saldırılar düzenledi.
Türkiye 1964 ve 1967'de müdahale etmeye kalkışsa da uluslararası baskı nedeniyle geri adım attı. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki junta destekli Rum milliyetçileri Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos'u devirerek adayı Yunanistan'a bağlamayı amaçlayan bir darbe yaptı. Türk toplumu büyük bir tehlike altındaydı. 20 Temmuz 1974'te Türkiye garantörlük hakkını kullanarak havadan ve denizden çıkarma operasyonuna başladı. Bu operasyonun amacı Lefkoşa-Girne hattında güvenli bir bölge oluşturmak ve Kıbrıs Türklerini korumaktı. Birinci harekat sonrası uluslararası baskıyla ateşkes ilan edildi ve İngiltere'de barış görüşmeleri başladı. Ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve Türklerin güvenliğini garanti eden bir anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle görüşmeler tıkandı. 14 Ağustos 1974'te Türkiye ikinci harekatı başlattı. 3 gün süren bu operasyonla Türk ordusu adanın yaklaşık %36'sını kontrol altına aldı ve bugünkü Yeşil Hat sınırını oluşturdu. Bu harekat Kıbrıs'ın fiilen ikiye bölünmesine yol açtı. Kıbrıslı Türkler kendi kaderlerini tayin hakkını kullanarak 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdu. Böylece harekat Kıbrıs Türklerinin varlığını ve güvenliğini kesin olarak güvence altına aldı. 4. Sınır ötesi harekatlar. Son yıllarda Türkiye'nin askeri stratejisi ulusal güvenliğe yönelik tehditleri sınırlarının dışında kaynağında yok etmeye odaklanmıştır. Bu kapsamda Suriye ve Irak'a yönelik bir dizi sınır ötesi harekat düzenlenmiştir. Temel hedef, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK-YPG terör örgütü ile DAEŞ terör örgütünün Türkiye'ye yönelik saldırılarını engellemek ve sınır ötesinde bir terör koridoru oluşturma girişimlerini durdurmaktır. Türkiye bu harekatları Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkıyla yürüttüğünü açıklamıştır. Fırat Kalkanı Harekatı 2016 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirildi. Hedef, başta Cerablus olmak üzere sınır hattını DAEŞ'tan temizlemek ve Fırat'ın batısında PYD ve YPG'nin ilerlemesini durdurmaktı. Türkiye, Suriye Milli Ordusu ile birlikte 2000 kilometrekareden fazla alanı terörden arındırarak başarılı bir operasyon yürüttü. Zeytin Dalı Harekatı 2018 yılında düzenlendi. Amaç, PKK ve YPG'nin önemli bir üs haline getirdiği Suriye'nin Afrin bölgesini terörden arındırmaktı. Harekat başarıyla tamamlandı. Bölge terör unsurlarından temizlendi ve Türkiye sınırına yönelik tehdit ortadan kaldırıldı. Barış Pınarı Harekatı 2019 yılında Fırat'ın doğusunda yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmak için gerçekleştirildi. Bu harekatla YPG'nin Türkiye sınırıyla temasını kesmek hedeflendi. Tel Abyad ve Resulayn bölgeleri kontrol altına alındı ve güvenli bölge inşasına başlandı. Harekat, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde başta Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile yapılan görüşmeler sonucu durduruldu. Bahar Kalkanı Harekatı ise 2020 yılında Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki Türk gözlem noktalarına saldırıları üzerine gerçekleştirildi. Türkiye, rejimin ilerleyişini durdurmak ve ağır kayıplar verdirmek amacıyla hava gücünü yoğun şekilde kullandı. Kısa süreli ve etkili bir harekatla rejim ağır zayiat verdi. Ardından Rusya ile yapılan mutabakat sonucunda ateşkes sağlandı ve İdlib'deki gerginlik büyük ölçüde azaltıldı. Şeyh Said isyanı 1925 yılında yeni kurulan laik cumhuriyet rejimine karşı dini ve geleneksel düzeni savunan bir ayaklanma olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda Kürt kimliğine dayalı özerklik ve bağımsızlık taleplerini de içeriyordu. İsyan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bir kısmını etkisi altına aldı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını doğrudan tehdit eden en büyük isyanlardan biri oldu. Bu ayaklanmanın bastırılması için Takriri Sükun Kanunu çıkarıldı ve istiklal mahkemeleri kuruldu. Sert ve kararlı müdahalelerle isyan kısa sürede bastırıldı.
Ancak olayın Türkiye'nin Musul sorununda İngiltere karşısındaki diplomatik pozisyonunu zayıflattığı da gözlemlendi. Bunu takip eden yıllarda 1926 ile 1930 arasında Ağrı ayaklanmaları meydana geldi. Bu isyanlar Ağrı Dağı ve çevresinde merkezlenmiş, Kürt milliyetçiliği temelli başka bir ayaklanma girişimiydi. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun operasyonlarıyla bu ayaklanmaları bastırdı. Bu süreç, Türkiye'nin İran ile sınır güvenliği konusunda önemli anlaşmalar yapmasını ve bölgedeki istikrarı sağlamasını gerektirdi. Dersim İsyanı 1937 ile 1938 yılları arasında bölgenin coğrafi yapısından kaynaklanan merkezi otoriteye direnç ve aşiretlerin geleneksel ayrıcalıklarını koruma çabaları nedeniyle patlak verdi. Bu isyan Tunceli ve çevresinde yoğun bir şekilde yayıldı ve devletin varlığını tehdit eden ciddi bir hareket olarak ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri isyanı bastırmak için geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda hava kuvvetleri de etkin şekilde kullanıldı. Sonuç olarak isyan bastırıldı ve bölgeye devlet otoritesi yeniden tesis edildi. Dersim İsyanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç güvenlik ve merkezi yönetim politikaları açısından önemli bir dönüm noktası oldu. NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması 1990 yılında NATO, Kosova'daki insani krizi sonlandırmak amacıyla Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yani Sırbistan ve Karadağ'a yönelik hava harekatları başlattı. Türkiye, NATO üyesi olarak bu operasyonlara aktif destek verdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları harekatlarda görev aldı. Harekatın temel amacı, Kosova'daki etnik temizliği durdurmak ve bölgedeki insani krizi sona erdirmekti. Operasyonlar sonucunda Kosova, Birleşmiş Milletler İdaresi altına girdi ve bölgedeki çatışmaların büyük ölçüde kontrol altına alınması sağlandı. Bu süreç, Türkiye'nin uluslararası güvenlik mekanizmalarındaki aktif rolünü ve NATO içindeki sorumluluklarını pekiştirdi. Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü yani ISAF, 2001 ile 2021 yılları arasında Türkiye'nin katıldığı önemli uluslararası bir görevdi. Bu görev, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine destek amacıyla 11 Eylül saldırıları sonrasında Afganistan'a asker gönderilmesini kapsıyordu. Türkiye'nin görevi muharip olmayan yan nitelikteydi. Çoğunlukla Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması, lojistik destek verilmesi ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini içeriyordu. Türkiye, İSAF bünyesinde komuta kademesinde görev aldı ve özellikle Kabil'in güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynadı. Türk askerleri görev süresince NATO operasyonlarının koordinasyonunda aktif olarak yer aldı ve Afganistan'daki güvenlik ortamının korunmasına önemli katkılarda bulundu. Türkiye, NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sürecine kadar bölgede varlığını sürdürdü ve görevini başarıyla tamamladı. Libya İç Savaşı'na müdahale. Libya İç Savaşı'na Türkiye'nin müdahalesi 2019 yılından günümüze kadar devam etmektedir. Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti yani UMH ile deniz yetki alanları ve güvenlik işbirliği anlaşmaları imzalayarak bu hükümete askeri danışmanlık, eğitim ve lojistik destek sağlamıştır. Bu müdahalenin temel gerekçesi Akdeniz'de Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumak ve UMH'nin ülkenin doğusundaki askeri güçlere karşı ayakta kalmasını sağlamaktı. Türkiye hem sahada hem de stratejik planlamada UMH'ye destek vererek Libya'daki güvenlik dengesinin korunmasına katkıda bulundu. Bu süreç, Türkiye'nin Akdeniz'deki etkinliğini artıran ve bölgesel güvenlik politikalarını güçlendiren önemli bir operasyon olarak kayda geçmiştir. Videomuzun devamında Türkiye için tehdit unsuru olan Yunanistan için alınan tedbirlerden bahsedeceğiz. Türkiye, Yunanistan'ın tek taraflı ve oldu bitti hamlelerine karşı koymak için silahlı kuvvetlerinin caydırıcılığını sürekli yüksek tutuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan doktrini çerçevesinde deniz yetki alanlarını korumak amacıyla Ege ve Doğu Akdeniz'de düzenli tatbikatlar yapıyor. Bu tatbikatlar, Türkiye'nin bu bölgelerdeki haklarından asla vazgeçmeyeceği mesajını net bir şekilde iletiyor.
Ayrıca Yunanistan'ın tartışmalı 10 millik hava sahası iddiasına karşı Türk Hava Kuvvetleri uluslararası hava sahasında devriye uçuşlarına kesintisiz devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu bulunan askeri birlikler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlamada ana caydırıcı güç konumunda. Bu gücün arkasında ise yerli ve milli savunma sanayi yatırımları var. İHA, SİHA'lar, Bayraktar TB2, Akıncı ve yeni nesil savaş gemileri, denizaltılar geliştirilerek TSK'nın Ege'deki askeri dengeyi koruyacak teknolojik üstünlüğü sürekli artırılıyor. Türkiye, tezlerini uluslararası hukuka dayandırarak Yunanistan'ın iddialarını küresel platformlarda çürütmeye çalışıyor. Türkiye, Yunanistan'ın Lozan ve Paris anlaşmaları ile silahsızlandırılması gereken Doğu Ege adalarını askerileştirmesini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak görüyor. Bu durum sürekli olarak Birleşmiş Milletler, BM nezdinde protesto ediliyor. Yunanistan'ın küçük adalara dayanarak talep ettiği geniş deniz yetki alanlarına karşı Türkiye, kendi kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarını hakkaniyet ilkesine göre kararlılıkla savunuyor. Bu kapsamda atılan en önemli hukuki ve diplomatik adım ise 2019'da Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı oldu. Bu mutabakat, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Güney Kıbrıs ikilisinin planlarını dengeleyen hayati bir hamledir. Yunanistan'ın uluslararası desteklerine karşı Türkiye, bölgesel ittifaklar kurarak dengeyi sağlamayı amaçlıyor. Türkiye, Kıbrıs sorununda iki devletli çözüm tezini öne çıkarıyor ve KKTC ile işbirliğini ekonomik, enerji ve güvenlik alanlarında güçlendiriyor. Öte yandan, kendi arama gemileriyle Yavuz Fatih, Kanuni kıta sahanlığında sondaj ve sismik araştırma faaliyetleri yürüterek Doğu Akdeniz'deki haklarını sahada gösteriyor. Libya, Azerbaycan ve Katar gibi ülkelerle kurulan stratejik işbirlikleri, Yunanistan'ın başta AB ve ABD'den aldığı desteğe karşı Türkiye için güçlü bir denge unsuru yaratıyor. Bu ortaklıklar Türkiye'nin bölgesel ağırlığını artırıyor. Türkiye ile Yunanistan'ın deniz gücü, tarihsel rekabet ve jeopolitik gerilimler nedeniyle sürekli karşılaştırılan bir alandır. İki ülke arasında özellikle Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, ada ve kıta sahanlığı anlaşmazlıkları donanmaların önemini artırmıştır. Türkiye son 10 yılda yerli üretim kabiliyetini kullanarak deniz gücünde ciddi bir atılım yapmıştır. Ada sınıfı korvetler ve İstanbul sınıfı fırkateynler Türk donanmasının bel kemiğini oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak TF-2000 Hava Savunma Destroyeri projesi ve MİL'den adı verilen Milli Denizaltı Programı devam etmektedir. Türkiye ayrıca TZG Anadolu adlı çok amaçlı amfibi gemiyi hizmete almıştır. Bu gemi, insansız hava araçlarıyla kullanılacak şekilde tasarlanmış olup, denizde gözetleme ve taarruz imkanını büyük ölçüde artırmaktadır. Donanma envanterine giren Atmaca gemisavar füzesi ve geliştirilmekte olan Gezgin Seyir füzesi de Türkiye'ye stratejik vurucu güç kazandırmaktadır. Denizaltı kuvvetleri açısından bakıldığında Türkiye yeni reis sınıfı denizaltılarıyla sessizlik ve uzun süre su altında kalabilme kabiliyeti elde etmektedir. Mevcut Type 209 sınıfı denizaltılar modernize edilmekte, böylece sayı ve nitelik bakımından güçlü bir filo ortaya çıkmaktadır. Yunanistan ise daha sınırlı sayıda gemiye sahip olmakla birlikte niteliksel olarak önemli avantajlara sahiptir. Özellikle 4 adet Type 214 sınıfı denizaltı, gelişmiş hava bağımsız tahrik sistemi sayesinde uzun süre su altında kalabilmekte ve çok sessiz hareket edebilmektedir. Bu özellik, Ege'nin karmaşık coğrafyasında Yunan donanmasına önemli bir caydırıcılık sağlamaktadır. Yunanistan ayrıca Fransa'dan Belharra sınıfı yeni fırkateynler sipariş etmiştir. Bu gemiler güçlü hava savunma sistemleri ve modern füze kapasitesiyle donanacaktır. Yunan donanması modernizasyon programlarını büyük ölçüde batılı müttefiklerinin desteğiyle yürütmektedir. Fransa, ABD ve Almanya gibi ülkelerden alınan gemiler, silah sistemleri ve mühimmatlarla Yunanistan daha küçük bir filoyla dahi etkili savunma yapabilmektedir.
Ayrıca Girit'teki Souda üssü gibi NATO tesisleri lojistik açıdan önemli bir avantajdır. Türkiye'nin gücü, sayısal üstünlük, yerli üretim ve geniş ölçekli modernizasyon projelerinden gelmektedir. Yunanistan ise ileri teknolojiye sahip denizaltılar ve Batı İttifakı'nın sağladığı destekle öne çıkmaktadır. Sonuç olarak Türkiye uzun vadede bölgesel deniz gücü üstünlüğünü hedeflerken Yunanistan daha az sayıda ama kaliteli platformlarla denge kurmaya çalışmaktadır. Bu tablo, iki ülke arasındaki deniz gücü rekabetinin sadece gemi ve denizaltı sayılarıyla değil, aynı zamanda teknoloji, müttefik desteği ve coğrafi avantajlarla belirlendiğini göstermektedir. Videomuzun devamında ise Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı önlemlerden bahsedeceğiz. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler özellikle 2023 yılından sonra yaşanan gelişmelerle yeniden gergin bir döneme girdi. Gazze'deki savaşın başlamasının ardından Ankara diplomatik, ekonomik ve hukuki düzeyde çeşitli önlemler aldı. Öncelikle Türkiye 4 Kasım 2023'te Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırdı. Bu karar, iki ülke arasındaki diplomatik bağların olağan seviyenin çok altına indiğini gösterdi. Aynı dönemde İsrail de Türkiye'deki diplomatlarını geri çekmişti. Ekonomik alanda ise Türkiye, Nisan 2024'te İsrail'e ihracatını kısıtlamaya başladı. Bu adımı Mayıs ayında daha sert ticari önlemler izledi. İsrail ile doğrudan ticaretin askıya alınması, iki ülke arasındaki ekonomik bağları büyük ölçüde zayıflattı. Sonraki aylarda Türkiye-İsrail bağlantılı gemilerin liman hizmetlerinden yararlanmasını sınırlamaya ve İsrail'e yönelik hava sahası kısıtlamalarını gündeme almaya başladı. Bu uygulamalar ticaretin yanı sıra lojistik ve ulaşımı da doğrudan etkiledi. Askeri ve uluslararası güvenlik boyutunda da Ankara, İsrail ile işbirliğini daralttı. NATO çerçevesinde İsrail'in ortak programlara katılımına karşı tavır aldı ve ittifakın İsrail'le normal işbirliğine devam etmemesi gerektiğini savundu. Bu süreçte hukuki adımlar da öne çıktı. Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına müdahil olmak için başvuruda bulundu. Böylece hukuki yollarla da İsrail üzerinde baskı kurmayı amaçladı. Bunlara ek olarak Türk yetkililer kamuoyu önünde İsrail'i sert şekilde eleştirdi ve savaş suçu, soykırım gibi ifadelerle uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve spor camiası da İsrail'e karşı yaptırım taleplerini gündeme getirdi. Sonuçta Türkiye'nin aldığı önlemler kademeli ve çok boyutlu oldu. Diplomatik ilişkiler geriledi, ticaret ve lojistik kısıtlandı, NATO içinde işbirliği engellendi ve uluslararası mahkemeler üzerinden hukuki süreçler başlatıldı. Bu adımlar hem siyasi bir mesaj niteliği taşıdı hem de İsrail'in uluslararası alanda karşılaştığı baskıyı artırmayı hedefledi. Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı önlemler yalnızca diplomatik ve ekonomik boyutla sınırlı kalmamıştır. Bu süreçte Ankara aynı zamanda insani yardım diplomasisini öne çıkarmıştır. Türk Kızılayı ve AFAD aracılığıyla Gazze'ye gönderilen yardımlar Türkiye'nin uluslararası alandaki tavrını güçlendirmiştir. Ayrıca Türkiye, deniz yoluyla insani yardım koridorları açılması gerektiğini sık sık gündeme taşımış ve Gazze'ye yönelik ablukayı eleştirmiştir. Ankara'nın attığı adımlar yalnızca İsrail ile ilişkileri değil, bölgedeki diğer aktörlerle temaslarını da şekillendirmiştir. Türkiye, Katar ve Mısır gibi ülkelerle koordinasyon içinde çalışarak ateşkes girişimlerini desteklemiştir. Bununla birlikte İsrail ile ilişkilerin bozulması, enerji projeleri ve ticaret yolları açısından bazı ekonomik fırsatların da askıya alınmasına yol açmıştır. İç politikada ise bu adımlar geniş kesimlerin desteğini almıştır. Kamuoyu, Gazze'de yaşananlara yönelik hassasiyet nedeniyle hükümetin sert tutumunu desteklemiş, siyasi partiler arasında zaman zaman farklı tonlar olsa da genel anlamda Filistin'e destek konusunda ortak bir çizgi oluşmuştur. Uluslararası arenada ise Türkiye'nin tavrı, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına karşı en sert tepki veren NATO müttefiklerinden biri olmasını sağlamıştır. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu daha temkinli açıklamalar yaparken Ankara açıkça İsrail'i suçlamış ve uluslararası kuruluşlarda gündemin sürekli canlı tutulması için çaba göstermiştir. Bununla birlikte Türkiye'nin önlemleri aynı zamanda riskler de taşımaktadır.
Ticaretin tamamen durması, iki ülke arasındaki ekonomik bağların uzun vadede kopmasına yol açabilir. Diplomatik ilişkilerin askıya alınması da ileride yeni bir diyalog zemini arandığında zorluk çıkarabilir. Ancak Ankara şu aşamada insani ve siyasi öncelikleri ekonomik faydaların önünde tutmayı tercih etmiştir. Sonuç olarak Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı önlemler yalnızca bir dizi yaptırım değil, aynı zamanda bölgesel dengeleri etkilemeye yönelik kapsamlı bir stratejinin parçalarıdır. Diplomatik, ekonomik, hukuki ve insani alanlarda atılan adımlar, Ankara'nın Filistin meselesinde kararlı duruşunu ve uluslararası toplumda etkin bir rol oynama isteğini ortaya koymaktadır.